Son 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Misket. 8 ölçü çalacağım. 4, 5, 6, 7. Atak koydum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atak. Şan. Ayyıpla. 3, 4, 5, 6. Dikkat. Şimdi nakarat. 8 ölçü. 2, 3, 4, 5. Dikkat. 7. Atak. Tekrar. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atak. Şimdi kırmızıyı çalıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7. Atak. Son tekrar. 3, 4, 5. Atak. Saz. 3, 4'e dikkat. 6, 7. Atak. Son tekrar. Küçük bir hata, sorun değil. 6, 7. Atak ve şan. 2, 3. Aynı şeyler. 4, 5, 6, 7, 8. Nakarat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5. Dikkat. Atak. Şimdi kırmızıyı çalıyoruz. Tekrar. 4, 5, 6, 7. Atak. Son tekrar ve kodadan kodaya atlayacağız. 3, 4, 5, 6, 7 ve evet, ufak tefek hatalarım oldu muhtemelen. Bağışlayın. Sevgili dostlar, tekrar merhaba. Öncelikle videonun ışığında bir farklılık sezdiyseniz bu teknik bir kaza sebebiyle oldu. Şöyle ki gündüz saatlerinde başladım aslında videoyu çekmeye. Fakat kameramla ilgili küçük bir arıza yaşadım. Bu yüzden yaklaşık 3 saat sonra, yani gün ışığı değiştikten sonra videonun tamamını çekme fırsatım oldu. Bu sebeple renklerde bazı uyumsuzluklar söz konusu olabilir. Bir diğer konu, bu eşlik videosunu iki farklı şekilde hazırlayacağım. Birincisi tüm izleyiciler için olan biraz daha basit, anlaşılabilir, daha sade bir versiyonuyla. Bir diğerinde kanalın katıl üyelerine özel, biraz daha zorlaştırılmış, içerisinde farklı birkaç ritmin daha örneklendiği haliyle hazırlıyor olacağım. Daha önceki eşlik videosunda olduğu gibi burada da kullandığımız eşliğin notalarını, transkriptini bir diğer adıyla kanalın gönderiler sayfasında paylaşıyor olacağım. Onun dışında eklemek istediğim son şey, neden müziksiz yapıyorum bütün bu eşlikleri? Telif haklarıyla korunan eserlerin durdurulması, engellenmesi gibi birçok sebep nedeniyle maalesef orijinal eşliklerini kullanamıyorum. Ama olabildiği kadar orijinal temposuna ve trafiğine sadık kalarak size bir eşlik hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi hızlıca hemen bu türkünün analizini yapalım. Transkriptin üstünde gördüğünüz, belki daha önce tanışmadığınız ya da bilmediğiniz müzik terimi, trafik işareti vesaire olabilir. Bunlardan da sırası geldikçe bahsedeceğim. Türkümüzün ismi Edalı'da Modalı Yar. Aylin Demir versiyonu üzerine bir transkript hazırladığımı söylemiştim. Bu transkriptle Aylin Demir versiyonu üzerine eşlik ederseniz göreceksiniz. Birebir türküyle örtüşecektir trafiğimiz. Adım adım gidelim. Şöyle ki orkestradan önce introda 11 ölçülük bir giriş var. Daha sonra 2 kez tekrar eden 8 ölçülük orkestranın çaldığı bir intromuz var. Sonra şan giriyor, bir kez tekrar ediliyor ve ardından nakarat geliyor. Nakaratlar diyorum çünkü 2 kez tekrar olacak. Nakarat 4 tekrardan ibaret. 4. satırın 6.
6. ölçüsünde kırmızıyla gösterdiğim notalar var. Bunlar nakaratın 3. tekrarında çalınacak. Transkripte de göreceksiniz, altına not düştüm bununla ilgili. Yine 5. satırın 1. ve 4. ölçüsünde kırmızıyla gösterdiğim yerler var. Burada da hangi tekrarda çalınacağı ile ilgili notları düştüm. Oradan kontrol edebilirsiniz. Yine 5. satırın son ölçüsünde çarpıyla gösterdiğim tartımlar var. Bunu detaylandıracağız sırası geldiğinde. Türkü solistin komutuyla başlıyor. Solist ne diyor orada? Son, 2, 3, 4 diyor. Dilerseniz buraya siz de dümlerinizle eşlik edebilirsiniz. Ya da bekleyin. Daha sonra 3. ölçüde 2 vuruşluk bir dümümüz var. Ben bunu çift elle yaptım. K vuruşu da kullandım. Siz isterseniz sadece düm vuruşuyla devam ettirebilirsiniz. 4. ölçüde 2 vuruşluk başka bir notaya bağlamışız. Üstündeki o yay bağ işareti anlamına geliyor. Bir önceki nota çalınır, bağlandığı notanın süresi kadar daha uzatılır. Yani toplam 4 vuruşluk 1, 2, 3, 4 devam ediyor. Tekrar aynısı 2, 3, 4. Tekrar aynısı 3, 4. Sondan 2 ölçümüz düm düm, yine bağlı bir vuruşluk bir nota. Düm düm, tek 3 düm ve alt satırdaki 2 vuruşluk dümle ilk intro cümlemiz bitiyor. Totalde şunu çalıyoruz. Son, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, son, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Şimdi ikinci intro cümlemize geçiyoruz. 2 tekrardan oluşuyor. Burada orkestra çalmaya başlıyor. O da 7 ölçü misket çalıyoruz. 8. ölçüde tek 1, tek 3, tek 1, tek 3. 8 tane 16'lıktan oluşan bir atağımız var. Toplam 2 vuruşa denk geliyor. 1, 2. Tek 1, tek 3, tek 1, tek 3. Çalalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu 2 kez tekrar ediyoruz ve şan kısmına geçiyoruz. Yani 3. satır. Şan kısmımızda 9 ölçüden oluşuyor. İlk 6 ölçü ayyup çalıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bakın burası intronun ilk bölümünden tanıdık. Düm düm ba, düm düm tek 3 düm düm 2. Bu satırı bir kez çalacağız. Şan bir kez çalınıyor. Burada motif olarak ayyup kullandım ama dilerseniz misketle devam edebilirsiniz. Ya da dağarcığınızdaki farklı 2 zamanlı ya da 4 zamanlılarla siz kendiniz de yorum katabilirsiniz. Benim yazdığım şeylere bağlı kalmak zorunda değilsiniz. Tekrar hatırlatıyorum. Yaratıcılığınızı kullanıp farklı ritim kalıpları kullanabilirsiniz. Ama usule bağlı kalmak koşuluyla. Ve nakarat kısmına geçiyoruz. Nakarat kısmımız 8 ölçüden ibaret. İlk 5 ölçü misket çalıyorum. 2, 3, 4, 5. 6. ölçüde kırmızıyla ve siyahla gösterilmiş notalar var. 1., 2. ve 4. tekrarlarda siyahla gösterdiğim notaları çalıyoruz. Düm, tek 3, düm, düm. 3. tekrarda ise kırmızıyla gösterdiğim notayı çalacağız. Düm, düm, düm. Devam ediyorum. 7. ölçü yine misket. 8. ölçü atak. Şimdi nakarat kısmını 4 tekrar birleştirerek çalmaya çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atak. Başa döndü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi kırmızıyı çalacağız. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son tekrar. 2, 3, 4, 5, 6, 7
ve atakla tekrar saz kısmına, daha doğrusu araname kısmına geçiyoruz. Bakın burada bir de koda işareti var 8. ölçünün üstünde. Onu da sırası geldiğinde söyleyeceğim. Şimdi aranameye bir göz atalım. İlk 3 ölçümüz misket. 2, 3. Dördüncü ölçümüz düm 3 S3 olarak çalınacak. Sonra yine misket, 7 ve atak. İkinci tekrarda ne dedik? Kırmızıyı çalacağız. Düm, 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 misket. Normal çalıyorum şimdi. 7, atak. Ve bakın 8. ölçünün üstünde D.S al koda yazıyor. Senyo'ya dönüp kodaya kadar çalın diyor. Senyo nerede bakıyorum? Şan kısmının hemen üstünde, yani 3. satırın başında. S harfi ortasından bir slash geçiyor. Senyo işareti. Aranameyi bitirdikten sonra tekrar şana dönüyorum. Aynı şekilde çalarak geliyorum ta ki kodaya kadar. Bakın kodada hedef sembolü gibi. Daha sonra bu kodadan sayfanın sonundaki kodaya atlıyorum. Demek ki nakaratın 4. tekrarında 7. ölçüye kadar çalıyorum. 8. ölçüyü çalmadan sayfanın sonundaki kodaya atlıyorum. Yine atak, düm, düm, düm diye bitiriyorum. Biliyorum merak içindesiniz. X ile gösterilmiş tartımları atak olarak çaldım. Fakat normalde atakları böyle göstermedim. Daha önceki ölçülerde tek 1, tek 3, tek 1, tek 3 diye gösterdim. Bu da sizin için bir bonustu. Demek ki atak yerine ne yapabiliyormuşuz? O da şu. Bakın böyle kapalı tekler çalabiliyormuşuz. Diyelim aranamenin 6. ölçüsündeyiz. 6, 7, düm, düm, düm. Aranamenin son tekrarı devam ediyor. Evet, demek ki burada da çarpı işaretiyle gösterdiğim tartımlar şu şekilde kapalı teki ifade ediyor. Ne yapıyorum? Sağ elimin baş parmağıyla susturduğum deriyi 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3 diye yukarıya doğru çalıyorum. Evet, melodik bir ses üretiyorum, değil mi? Evet, bir dersimizin daha sonuna geldik dostlar. Umarım atladığım bir şey yoktur. Varsa videonun altındaki yorumlar kısmına muhakkak sorularınızı bırakın. Hızlıca yanıtlıyorum, biliyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.